Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Mehmet Solmaz. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Mehmet Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. İyiyim, çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Hocam çokça duyduğumuz, çok da merak ettiğimiz aslında kombine vücut estetiği nedir? Kombine kelimesinden geliyor aslında bu. İngilizce'de combined kelimesinden türemiş ve Türkçe'ye yerleşmiş bir kelime bu. Birkaç estetik ameliyatın aynı seansta, aynı genel anestezi altında yapılmış haline kombine vücut estetiği diyoruz. Genelde annelik estetiği diye bilinen türü en yaygın türlerinden biridir. Meme ameliyatı, karın germe ameliyatı ve liposuction kombinasyonu en yaygın uyguladığımız kombine ameliyatlardan bir tanesi. Hocam kombine vücut estetiği ameliyatları tek seansta olacak bir şey mi yoksa böyle bir programla gitmek mi gerekiyor? Ya bu çok fazla sorulan bir soru açıkçası. Çok planlı ilerlemek lazım aslında burada. Çünkü ameliyat süresi sadece anestezi ile alakalı değil, aynı zamanda iyileşme durumunu da etkiliyor. İnsanların çokça talep ettiği bir ameliyat türü bu, kombine estetik ameliyatlar. Örneğin bir hastamızda uyluklarda deri fazlalıkları, kollarda deri ve yağ fazlalıkları, memede ve karında da yine fazlalıklar varsa bunların hepsini bir anda yapmak hem çok riskli olur hem de iyileşme sürecini çok yavaşlatır. O nedenle uygun olanları bir arada yapıp araya belli bir süre koyuyoruz. İşte 3 ay, 6 ay, bazen 1 yıl. Sonrasında diğerlerini tamamlıyoruz. Örnek verecek olursak karın germe ameliyatıyla meme ameliyatını birleştiriyoruz. Uyluk germe ameliyatıyla kol germe ameliyatını birleştiriyoruz. Aralara ortalama 6 ay kadar bir süre koyarak bu şekilde planlamamızı yapıyoruz. Peki hocam bu kombine ameliyatlarda sonraki süreçten biraz bahsedecek olursak hastanede kalış süresi ne kadardır? Sonrasında bir korse giyiliyor mu? Giyiliyorsa ne kadar bir süre giymek gerekiyor? Çok güzel sorular. Çok teşekkür ederim bu sorular için. Öncelikle kombine ameliyatlarda minimum hastanede 2 gece hastalarımızın yatması gerekir. Ameliyatın yapıldığı gün 1. gecemiz ve ameliyattan sonraki gün 2. gecemiz olmak üzere. Çünkü sadece ameliyata bağlı yan etkiler ya da komplikasyonlar değil, aynı zamanda bir takım tedaviler uygulamamız gerekiyor hastalarımıza. Vücuttaki ödemleri atmaları için, mide bulantı kusmalarının geçmesi için, ameliyat sonrasında oluşabilecek komplikasyon dediğimiz yan etkilerden deri altında birikebilecek bir kanama sonrasında hematom ismini verdiğimiz bir durumun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini takip edebilmek amacıyla ve hastalarımızın ağrılarını daha rahat dindirmek adına damar yoluyla yaptığımız ağrı kesicileri de uygulayarak süreci kolaylaştırmak adına minimum 2 gece kalmaları gerekir hastalarımızın. Korse de çok önemli tabii ki bu konuda. Ameliyat biter bitmez genelde ben tüm hastalarıma giydiriyorum. Liposuction korseleri, meme korseleri ve karın germe korseleri gibi korseler var. Bunların da tabii ki belli bir süre kullanılması gerekiyor. Hocam karın germeyi çok duyuyoruz. Karın germe türleri neler? Ya da biz hastayı seçerken neye göre karar veriyoruz? Şöyle, hasta seçiminde birden fazla parametre var ama öncelikle karın germe türlerinden bahsedeyim. Bu sınıflandırmayı yaparken aslında kesinin uzunluğuna göre sınıflandırmak daha doğru olacak, daha basit bir şekilde ifade etmemi sağlayacak. Eğer kesi uzunluğumuz bir sezaryen kesisi gibi ise, yani ortalama 18 santimetrelik bir kesi ise biz buna mini karın germe diyoruz. Bu mini karın germede göbek deliğinin pozisyonunu değiştirmiyoruz genelde, olduğu yerde kalıyor. Peki kimlere yapıyoruz bunu? Az miktarda göbek deliği ve genital bölge üstünde deri sarkması olan hastalarımıza yapıyoruz. Bu birincisi, daha küçük, daha kısa bir kesi. İkincisi, 180 derece karın germe dediğimiz bel ve karın alt kısmını 360 derece olarak düşünecek olursak, ön tarafta sağ taraftaki kemiğimizden sol taraftaki kemiğimize kadar uzanan ya da sağ yandan sol yana uzanan kesiye 180 derece karın germe, kesiyle 180 derece karın germe operasyonu ismini veriyoruz. Eğer birazcık hastamızın yan taraflarında fazlalıkları varsa, deri ve yağ fazlalıkları, o zaman kesiyi ortalama 12 santim kadar daha arkaya doğru uzatıyoruz. Buna 270 derece karın germe deniyor. Boydan boya kuyruk sokumunun üstünden başlayıp ön tarafa doğru uzanacak 360 derecelik bir kesi yaparak hem karın alt tarafındaki fazlalıkları hem de belimizdeki fazlalıkları alıyorsak da 360 derece karın germeliyoruz. Evet.
Peki hocam, karın germe ameliyatından sonra sorun olmadı, hasta evine gitti. Sonrasında bu yaralarda açılma olabiliyor mu? Bu yaraların iyileşmemesi gibi bir durum söz konusu mu? Genellikle ameliyat öncesindeki hasta seçimlerimizi ve planlamamızı çok detaylı yapmaya çalıştığımız için bunları pek görmüyoruz. Ancak tabii ki bazı durumlarda riskleri kabul ederek, hastalarımıza da bunları anlatarak ameliyatlar gerçekleştiriyoruz. Minimum riskler olacak şekilde tabii ki. Sağlığı tehdit eden hiçbir durumda bu ameliyatları yapmıyoruz. Eğer bu ameliyatı geçirecek hastalarımızda diyabet dediğimiz, halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen bir problem varsa, ilaveten tiroid fonksiyon bozukluğu varsa, yani tiroidleri az çalışıyorsa, yavaş çalışıyorsa veya hastamızın hipertansiyonu varsa ya da genetik veya sonradan kazanılan bir problem dolayısıyla derisinde iyileşme sıkıntısı varsa tabii ki bu dikişlerin açılma ihtimali var. Her zaman bunu hastanın genel durumuna, sağlık durumuna bağlamamak lazım. Aynı şekilde operasyon öncesi planlamayı da, çizimleri de çok dikkatli yapmak lazım. Maksimum gerginliğin bir tık altında gerginlik eğer oluşturarak bu operasyonlar yapılırsa açılma ihtimalleri de, dikişlerdeki açılma ihtimalleri de azalacaktır. Hocam liposuction sonrası iyileşme dönemi nasıldır? Liposuction sonrası iyileşme dönemi kesi yaparak bir miktar doku attığımız operasyonlara göre daha kısadır. Liposuction'da uygulanan bölgeye ve yapılan liposuction miktarına bağlı olarak deri altına diren dediğimiz fazla kanı ve sıvıyı çeken hortumcuklar yerleştirdiğimizde bu direnleri 1 gün ile 4 gün arası bir sürede çekiyoruz. Diren çektikten sonra direnin olduğu yerdeki delikler ortalama 2-3 gün içinde kapanıyor. Kabataslak bu diren delikleri kapandığında artık hastalarımız günlük hayatlarına dönebiliyorlar. Çünkü vücuttan, o diren deliklerinden herhangi bir sıvı akışı olmuyor. Ortalama bir hafta diyebiliriz. Ancak liposuction'a bağlı bu şişlikler ve vücuttaki deri altında bulunan lenfatik sirkülasyonun tekrardan oluşması, iyileşmenin tamamlanmaya doğru gitmesi daha uzun süreler alabilir. Ortalama 6 haftalık bir süre içerisinde tamamen normal hayata insanlar dönebilir. Ancak işe dönüş süresinde bir hafta olarak söyleyebilirim. Peki hocam, yapılan ameliyat sonrasında yara izleri geçici midir? Ya da kalıcı izlerin niteliği ve yerleri nelerdir? Evet, keşke oluşturduğumuz kesilerin hiç izleri kalmasa. Yani hepimiz bunu istiyoruz. Özellikle yani estetik cerrahide en çok dikkat ettiğimiz noktalardan biri bu. İnsanların en çok talep ettiği, en çok merak ettiği konulardan biri de bu. Ama maalesef eğer bir bölgede kesi oluşturuyorsak o kesi sonrasında iz kalma ihtimali vardır her zaman. Bunu böyle bilmek lazım. Hastalarımız psikolojik olarak bunlara her zaman hazırlıyoruz. Bizim plastik ve estetik cerrahide en çok dikkat ettiğimiz noktalardan biri izleri saklayabileceğimiz en doğru bölgeleri seçmek oluyor. Örneğin karın germe kesisi ne biz mümkünse daha alt seviyelerden yapmaya çalışıyoruz. Operasyon sonucunu etkilemesin ve komplikasyonları arttırmasın diye de genelde iç çamaşırının altında kalacak şekilde planlıyoruz. Meme kesisi genelde ters T şeklinde oluyor. Yüz germe kesisi bir tık daha kulağın önünden çok daha ince olan bir iz oluyor. Hareketli bölgelerde, operasyondan sonra harekete maruz kalacak bölgelerde izlerin kalma ihtimali de artıyor. Örneğin bir göz kapağı estetiğinin, o estetiği operasyonunun ortaya çıkaracağı iz ile karın germe ya da bir uyluk germe operasyonu sonucunda ortaya çıkacak iz aynı değildir. Hareketsiz, daha az hareketli bölgelerde çok daha iyi iyileşmeler olur. İzler çok daha az olur. Bazen neredeyse hiç görünmeyecek bir hale gelebilir. Ancak vücudumuzun ağırlığını taşıyan, hareket etmemizi sağlayan bölgelerde karın gibi eğilip büküldüğümüz, çokça kullandığımız bir bölge ya da uyluk bölgesi, sürekli yürüyoruz ya da hareket ediyoruz. Bu gibi alanlar bizim attığımız dikişleri germeye müsait bölgeler olduğundan dolayı buralarda diğer bölgelere göre, hareketsiz bölgelere göre bir tık daha fazla iz kaldığını görüyoruz. Peki hocam operasyon sonrası süreçte ağrı bekliyor muyuz? Bu beklentinin çoğu zaman olması lazım aslında. İnsanı psikolojik olarak da bu sürece bence iyi bir şekilde hazırlıyor. Yine operasyon türüne göre değişiyor.
Kombine ameliyatlardan bahsedecek olursak liposuction, karın germe, meme kombinasyonları ya da ikili kombinasyonlarda tabii ki ağrılar olabilmekte. O yüzden zaten hastalarımızı minimum 2 gece hastanede yatırıyoruz. Ameliyattan sonraki süreçte ağrı kesicileri hastamızın genel sağlığını etkilemeyecek, böbrek fonksiyonlarını, karaciğer fonksiyonlarını bozmayacak dozlarda yazıyoruz ve bunlar çoğu zaman yeterli oluyor. Genelde bir güçlü ağrı kesici, bir de normal ağrı kesici yazarak bunların uygulanmasını sağlıyoruz. Bu tür durumlarda ameliyat sonrası süreçte son derece konforlu geçiyor. Zaten 2-3 gün sonrasında tablet şeklindeki ağrı kesiciler yeterli oluyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok Ağzınıza teşekkürler. sağlık. Ben teşekkür ederim. Güzel sorularınız için iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Mehmet Solmaz'dı. Kendisiyle kombine vücut estetiği hakkında konuştuk. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.